şiir bir hayat. Biz ne anlatmaya çalışıyoruz? Üstadın hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Onun eserlerindeki satır aralarındaki fısıltılarla anlatmaya çalışıyoruz. Ve Üstad eserinde diyor ki, ilimin yolu tebliğdir, sanatın yolu telkindir. Biz de o telkinden yola çıkıyoruz bir kere. Vakfımızın ana gayesi Necip Fazıl'ı en doğru kaynaklarla, onun ilgililerini ve araştırmacılarla buluşturabilmekte. Çünkü şunu gördük ki gençler, araştırmacılar, akademisyenler farklı kaynaklara ve farklı şahıslara yöneliyorlar bu noktada. Dolayısıyla dedik ki biz bu araştırma merkezimiz ve vakfımızla doğru kaynakları size sunuyoruz. Kimseye ihtiyaç duymadan, hiçbir aracıya ihtiyaç olmadan siz Necip Fazıl'la doğrudan ilişki kurarak aslında ondan faydalanabilirsiniz. Zaten vakfımızın bizim ilk gayesi buydu. Arşiv ve araştırma merkezimizi de kurduk. 300'den fazla kitabımız var, dergimiz var, elimizde orijinal evraklar, 22.000 sayfalık kataloğumuz var. Bunlar ne için önemli? Bunlar birebir üstadın kendi orijinal evraklarından faydalanılsın diye önemli. Dijitalleştirdikten sonra şu kolaylığı sağlamış olduk biz akademisyenler. Herhangi bir araştırma yaptıklarında, İstanbul dışı olabilir, Türkiye dışı olabilir, herhangi bir konuyla ilgili belgeye, dokümana, kaynağa ihtiyaç duyduklarını, bizimle iletişim kurduklarını biz dijital olarak da onlara aktarımını sağlıyoruz. Vakıf kurulduktan sonra bir kere beni bazı durumlarda bana diyorlar, ne kadar güzel kardeşini vakıf başkanı yapmışsın diye. Çünkü çok normal. Bir kadın el değmesi lazımdı bu projeye. Dolayısıyla onun olması ve onun dedemin hem fikirlerine hem kitaplarına hakim olması özellikle projelerin yürümesinde en büyük etkenlerden biri. Bir de şöyle bir şey var. Biz bugüne kadar yayın evinin başında olarak biz genelde kitaplarının doğru yayınlanması ve mümkün olduğu kadar en uzak köşeye kadar ulaştırılmasıyla uğraştık. Dolayısıyla biz biraz daha sanat tarafını güçlendirmek için özellikle kardeşimle çalışmaya başladık ve bu da aslında ilerlememizin en güzel yollarından biri oldu. Sergiler evet en pratik yoldur aslında. Bu aktarımın en pratik yolu sergilerdir ama genellikle Türkiye'de gördüğümüz, Türk kültür hayatında gördüğümüz sergi tanımında sermek, yani materyalleri sermek üzerine ilerliyor. Ama biz istedik ki yani şu an popüler hayatta insanların interaktif olarak katılmadığı ve onların duyularına hitap etmediğimiz her noktada onları kazanmıyoruz, kaybediyoruz aksine. Benim gayem onları Necip Fazıl'a çekebilmek, onun ruh hayatına, fikir hayatına çekebilmekse insan psikolojisine dair hileleri kullanmam gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi insanın hafızası için en önemli şeylerden biri olan deneyimlemek. İlk böyle başladı zaten bu deneyim dediğimiz şey. Şiir sergisi çok anlaşılmıyor. Allah Allah, şiir fotoğrafı mı gösterecekler acaba tarzında. Ama şiirin ruhunu, şiirin manasını anlattığınızda hepsi çok memnun kaldılar. Evet, benim küratörlüğüm de burada devreye girdi. Burada benim edebiyat mezunu olmamın ve iyi bir okuyucu olmamın da çok büyük faydası oldu. Çünkü hem eserin içinden bakabildim, hem eserin karşısından okuyucu olarak bakabildim. İnsan psikolojisi, sosyoloji, bunların hepsini karma bir hale getirdiğimizde çıktı zaten bu fikir. Bir şiir, bir hayat derken aslında şiiri bir deneyime dönüştürdük. İlk 2018'de Çile'de başladığımızda Çile'nin içindeki ruh dünyasına, onun içindeki müziğe aslında katılımcıların erişmesini sağladık ve interaktif bir hale dönüştürdük. Zindandan Mehmet'e Mektup'ta da aynısını yaptık. Yani herkesin ezbere bildiği bir şiir Zindandan Mehmet'e Mektup. Ama bir de aslında görünmeyen bir cephesi var. Ailesi tarafından bir cephesi var. Onun ailesine olan bakışında bir cephe var. Bunların harmanlanması aslında önemliydi burada. Nitekim bizim yaptığımız geçen seneki sergide de gerçekten o bakışı da kırdık. İnsanların ağızlarına pelesenk olmuş şu cümle. Ya üniversite hayatından daha fazla, okul hayatından daha fazla hapis hayatı var ama işte bu cümlenin içinde barındırdığı mahzunluk, yoksunluk hali katılımcıların ruhuna işledi. Tüylerimiz diken diken yaptı. O
vagonları, o treni resmetmişler. Muhteşem. Kendi el yazısını orada tekrar gördük. Çok güzel hissettim. Biz tabii çocukluğumuzdan beri üstadın fikirleriyle, büyük doğu fikriyle büyüdük. Böyle yetiştik. Şiirleriyle büyüdük. Bir neslin inşasında da kendisinin döneminde katarsak üç neslin inşasında üstadın fikirleri, sözleri, şiirleri çok kıymetlidir ve bu inşada bir harç görevi görmüşüz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey buydu aslında. Bir bağ oluşturmak. Evet, Zindandan Mehmet'e mektubu unutmayacaklar ama Necip Fazıl'ın yaşadığı o hayatı da unutmayacaklar artık. Dolayısıyla aslında manevi yönden bir bağ oluşturuyoruz bu sergilerle. Sakarya Türküsü Necip Fazıl fikriyatında çok daha önemli bir bayrağa sahip bir şiir bir kere. Bunu niye seçtik? Önce onu söyleyeyim. Necip Fazıl'ın vefatının 40. yılı, Büyük Doğu İdeal Mücadelesi'nin 80. yılı. Dolayısıyla hem fikir hem hayat açısından birleşmiş önemli bir kavşak üzerindeyiz şu anda. Sakarya Türküsü de bu iki kavşağı aslında remzleştiren bir şiir. Sergi çalışmalarında da sadece şiir akışı üzerinden ilerlemiyoruz. O şiir akışındaki duygu bütünlüğünü, his bütünlüğünü, fikir bütünlüğünü sağlayacak diğer eserlerden doneleri ve bilgileri alarak bir bütüne ulaştırıyoruz, bir akış yakalıyoruz. İşte Büyük Doğu dergilerinde ya da şiirlerinde söylediği "Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak" gibi çektiği bir bayrak var. Modern dünyanın akıl noktasında savaştığı bir cephesi var. Bir tarafta Akan kendisi var. Bir yanda Akan benim, bir yanda Sakarya diyor. Üstad bize ne anlatmaya çalışıyor? Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek diyor. Burada ne anlatmak istiyor? Yani biz bunları evet ezberledik, çok güzel şiirler. Ama bize ne anlatmak istiyor? Bir de o aralıklara bakalım mı? Deneyime dönüştürdük, platolar kurduk. İlk başlangıç noktamız üstadla bir bağ oluşturmaktı. Şu anda o akış içerisinde de devam ediyoruz. Kültür Bakanlığımızın destekleriyle zaten devam ediyor bu projemizde. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Çok ilgi gösterdiklerini biliyorum. Özellikle kullandığımız materyal açısından, yani Türkiye'de hiç yapılmamış şeyleri yapıyoruz. Bir şiiri gerçekliğe dönüştürüyoruz, teknoloji kullanıyoruz. Mesela Sakarya Türküsü'nde daha önce hiç yapılmamış bir teknolojik şey kullanarak interaktif kitap yaptık. Burada da ne yapmaya çalışıyoruz? Gençlerle bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki teknolojinin kölesi olmayalım ama teknolojiyi sanat uğrunda istihdam edebilelim ve dozunda kullanabilelim. Bu gençlerin de gelmesini sağlıyor. Hem teknolojik cepheden hem sanat cephesinden çok da takdir görüyor. O yüzden çok mutluyuz. Ayrıca bugün ve bundan önceki günlerde buraya gelen tanıdıklarım, işte yabancılar, yerli insanlar diyelim. Yabancılardan büyük çoğunluğu böyle bir şey beklemiyorlardı. Bir şiirin üzerine sergi nasıl düşünülür diye herhalde onlar da konuştular kendi aralarında. Buradan ayrılırken hepsi çok teşekkür ettiler. İyi ki bize bu sergiyi gösterdiniz diye. Çünkü hem burada yaşanmışlıklar var, hem şiiri içlerinde hissettiler, hem deneyimlediler. İşte suyun üstünde yürüme hissini aldılar. Hem de bizim o yapmış olduğumuz tıpkı basımları tam bir yayıncı gibi içini koklayıp o mürekkep kokusunu alıp içlerinde hissettiler. Dolayısıyla çok başarılı olduğumuzu o konuda düşünüyorum. Bir arkadaşım burayı ziyarete geldiğinde de şöyle dedi. Ben hep İngiltere'ye gittiğimde İngiliz müzelerine gıptayla bakıyordum. Artık burada da böyle bir sergi var. Bu yüzden gurur duyuyorum dedi. Dolayısıyla galiba biz hanım eli deyince böyle güzel şeyler yapabiliyoruz. Güzel tarafı şu oldu. Evet, zaten Necip Fazıl'ı bilen ve sevenler geliyor. Çok meraklılar ve geliyorlar ama burada önemli olan şu oldu bu sergilerde. Onu bilmeyen, okumayan, yani evet tabii biliyor ama hiç okumamış ve hiç tanışmamış insanların reaksiyonları çok daha kıymetli oldu. Buraya gelip Sakarya Türküsü'nü hiç bu cepheden görmedik deyip ağlayanlar çok fazla oldu. Yabancı basından, turistlerden çok gelen ve kurduğumuz konsepte aslında çok ilgi duyan, bu vesileyle Necip Fazıl'la bir bağ kurmaya başlayan çok insan oldu. Evet, devam etme niyeti içindeyiz ama bunu belli bir noktaya ulaştığımızda da bırakmak istiyoruz. Yani belli bir sayıya ulaşıp
planlayıp belli bir yerde de tadında bırakmak istiyoruz. Bundan sonraki akış da öyle. Onun hayatına atıfta bulunabilecek, fikir dünyasına atıfta bulunabilecek şiirleri seçiyoruz. Rastgele değil, onun hayat akışını içine sığdırabileceğimiz, fikir dünyasını anlatabileceğimiz şiirleri seçiyoruz. Dolayısıyla evet, bu akış içinde devam etmeye niyetliyiz inşallah. Ayrıca bir vakıf bu konuya, yani biz Necip Fazıl konusu üzerine kendimizi vakfettik. Dolayısıyla onunla ilgili ne yapabilirsek azdır diye düşünüyorum ve öyle devam edeceğiz. Dolayısıyla hani sergiler, çeşitli araştırma çalışmaları, belki yarışmalar, belki enstitü kurma gibi şeylerle bu işe devam edeceğiz.